Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kale göstermek istiyorum. Şimdi bu kaleye para basılmış, para harcanmış, yatırım yapılmış ama verim alınamayan bir kale. Bunun nedenini birazdan size göstereceğim. Yani bilen insan için böyle bir kale gördüğünde e, nasıl böyle yapılabilmiş, neden böyle eksikleri var, insan sorguluyor. Size şimdi kaleyi göstereceğim. Şimdi öncelikle görüyorsunuz herkes seviye 1 kalesini yapmışken bu kale zaten seviye 2'de. Yani bu para harcandığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle kalenin içeriğine bir girelim. Dediğim gibi içeriğinde de seviye 2 level atlamış yerler var. Neyse arkadaşlar şöyle kalemiz bu şekilde. Kalede 4-5 tane şampiyon ekipmanımız var. 3 tane kupamız var. Şampiyon ekipmanlarında şampiyon CP taşları bile var. Kale her şeyiyle aslında dışarıdan bakıldığında normal görünüyor. Bir sorunu yok gibi görünüyor. Ama kalenin belli başlı eksiklikleri var arkadaşlar. Öncelikle kaleye tek tek bakalım. Ekipmanlar olsun, hero'lar olsun. Bir görelim arkadaşlar. Sonra değerlendirmemizi yapalım. Şimdi şampiyon ekipmanı bu şekilde kalenin arkadaşlar. Bu mix ekipmanı. Bu güzel dizayn edilmiş. Düzgün bir ekipman. Bunda sorun yok arkadaşlar. Şimdi şöyle ekipmanımıza bakalım. Menzilli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunda da bir sıkıntı yok. Normal menzilli ekipmanı. Piyade ekipmanımıza bakalım. Tamam, göğüslüğü sarı ama yine doğru ve normal bir ekipman arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Süvari ekipmanımızda güzel, belki de en iyi ekipman. Taşlarda biraz aksaklık var ama bu bir yanlış ya da şey değil. Eksiği olabilir ama yanlış bir e, yapım değil yani. Düzeltmeye çalışıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar bu kalede. Tamam, baktınız şimdi diyorsunuz belki tamam, ekipmanlara bakıyor, tamam, doğru 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 dedi. Evet arkadaşlar, ekipman olarak bir sorunumuz yok. Bir sıkıntı yok. Ama şimdi sıkıntı nerede onu göstereceğim. Normalde normal oyuncuya göre zaten bir sıkıntı yok eğer para harcamıyorsa. Ama para harcanıyorsa böyle bir kalede böyle bir şey umulmuyor diyeyim aslında size. Şimdi şöyle hero'ları göstereyim size, kahramanları. Şimdi 5 tane şampiyon ekipmanı gördüğünüz bir kalede. Arkadaşlar kahramanlar bu şekilde. Ayrıntıyı fark eden olmuştur. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şey şu. Şimdi ekipman olarak oyunu paralı olarak oynamış ama altyapısını sağlamlaştıramamış kalenin. Burada kahramanlar da, yani kaptan yapan bir oyuncu için
kahramanlarda altın ordu SL'de kahramanı olması lazım. Çünkü öteki türlü yetersiz gelir. Hisarlarda yetersiz gelir. Burada hero'ları eksik arkadaşlar. Yani paralı hero neredeyse hiç almamış. Hiç paketini çekmemiş. Birkaç tane var. Belki bunlar da etkinlikten yapılmıştır. Yani hero'larda eksiklikler var arkadaşlar. Şimdi kaleye dışarıdan bakıldığında şunu gördüğünüzde şöyle. Şimdi bu hisarlarda iş yapar görünüyor. Evet, normal oyunculara göre iş yapar. Belki normal ekipmanlı kaptanlara göre de zorlayabilir. Ama şimdi baktığınızda kaleyi öyle gördüğünüzde bir şeylerin full olması gerektiği insanın aklına geliyor ki bizimkine öyle geliyor. Burada 3 tane Hisar Hero'su yok arkadaşlar. Başlı başına 3 tane Hisar Hero'su olması lazım. Bu kale için söylüyorum. Çünkü Hisar kapasitesini arttırıyor. Onlar da eksik. 3 tane öyle eksik. Arkasından en az burada 2 tane 3 tane ordu SL'de veren hero olması lazımdı. Fırtına tilki gibi mesela. Bunun yanında bilgi dokuyucu örnek. Burada olanlardan söylüyorum. Düş cadısı gibi. Yani burada birkaç tane bunlar gibi ordu saldırı desteği veren kahramanlar olması lazımdı. Ki yanına atıyorum Gül Şövalyesini koyabilir. Beşlemek için söylüyorum. Bekçiyi koyabilirdi. Ya da Goblin'i koyabilir ve hani beşleme yapabilirdi. 2 tane paralı hero'su olsa mesela Bekçi, Gül Şövalyesi, Goblin'i koyar. 5 tane düzgün ordu SL'de veren kahraman yapabilirdi bir nebze. Yine eksik olur muydu? Olurdu. Şu Goblin falan tamam ordu SL'de veriyor ama 2 tane de burada eksiği var. Tuzak saldırı desteği falan veriyor mesela. Bunlar boş. Ama iş yapması bakımına diyorum. Yani 2 tane olsa yine bunlara katabilir. 3 tane olsa daha iyi olur. 4 tane olsa tabii ki daha iyi olur. Ama hiç olmaması kaleyi eksik tutuyor. Dediğim gibi kahramanlarda bu şekilde eksiklikler var. Şimdi başka bir yere götüreceğim sizi. Canavar ambarı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki en önemli şeylerden sonra tamam ekipman, tamam kahramanlar ama artık yoldaşlar da var. Bu yoldaşlar bir tane 2 tanesi bile artık düzeni değiştiriyor. Yani yoldaşsız iş yapılmıyor. Şimdi burada bu yoldaşların normal yetenekleri fullenmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Bazı yine ufak tefek yarım ama bu o kadar önemli değil. Önemli olan yer zaten şurası arkadaşlar. Ordu Hüneri. Ordu Hüneri'nde atıyorum tavşan full olmasına rağmen tavşan yapılmamış. Bu seviyesi arttırılmamış. Bu ordu hüneri açılmamış. Aynı şekilde kara kanat açılmamış. Kraliçe arı aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Bonapetti duruyor. Bu sonradan yeni çıkan yoldaşlardan iblis örümcek aynı şekilde duruyor. Gargantua duruyor.
Buz kanat duruyor. Şimdi size paralı yoldaşları gösterdim. Normalde şampiyon ekipmanı olan bir kalede dediğim gibi kahramanlar ve paralı yoldaşların illaki olması gerektiğini vardır diye düşünülür çünkü. Ama burada gördüğünüz gibi yapılmış olmasına rağmen eksikler var. Şimdi bunu şöyle, neyse, yoldaş anlamında dediğim gibi paralı yoldaşlarda arkadaşlar böyle bir eksiklik var. Bunun yanında şöyle denk geldik. Gördüğünüz gibi bunlar normalde parasız yapılan ama böyle yarım kalmış 6, 7, 8, 9 bu şekilde normal yoldaşlarda yolda kalmışlar arkadaşlar. Birkaçı fullenmiş ama neredeyse işe yaramayacak tarzda bir yoldaş alanımız var. Şimdi savaş sarayından bunu daha düzgün gösterebilirim. Şimdi tamam, hero'ları falan dizmeye çalışmış. Ben oralara takılmayacağım. Normalde zaten paralı böyle bir kalede paralı kahramanlar tabii ki görünmesi lazım diye düşünülür de. Şimdi ben yoldaşları burada vurgulayacağım için yoldaşlara getirdim arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi görünüyor çünkü. Buradan bakınca şimdi yoldaşlar yarım kalmış. Paralı yoldaşları geçtim. Bunlar da bu şekilde yarım kalmış arkadaşlar. Şimdi burada yapılması gereken şey bir tane mesela şu şakacı yıldız. Arkadaşlar bunu diyelim ki bunlardan yapacaksınız. Öncelikle bir tanesini 10 level yapmanız lazım. Bunu 10 level yapacaksınız ki bu iş yapacak. Ondan sonra başka bir tanesini 10 levele yükselteceksiniz. Böyle yarım yarım yaparak verim alınamaz. Yani bu şekilde verim alınamaz arkadaşlar. Burada mesela bu menzilliydi. Düşünün, hepsi yarım kalmış. Şurada 6-5 falan bile var. Düşünün artık. Bunun gibi kaptan kaleler normalde zaten çoğunu paralı yoldaşla birlikte birkaç tane parasız 10 seviye yoldaş takıyor buraya. Burada tek tip yoldaşlarda da mix ekipmanlı saldırılı yoldaşlarda da sıkıntı var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane saldırı modunda da eksiklikler var. Dediğim gibi bunları bir tanesini arttırdıktan sonra diğerine başlanması lazım. Öteki türlü verim alınamaz. Sıkıntılı olur. Bunun haricinde şöyle mix ekipmanına bakalım. Mix ekipmanında zaten yanlışlık var. Şu mesela örnek, bu saldırı desteği vermiyor mesela. Şunlar veriyor. Örnek şöyle. Kale ayarlaması da bir yana. Dediğim gibi normal eksiklikler zaten var. Şöyle mix olarak baktığımızda da gördüğünüz gibi 5 tane yoldaş ayarlanmıyor. Çünkü fullenmemiş. Arkadaşlar yoldaşlarda da böyle bir sıkıntı var.
Ama onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar, şöyle baktığınızda dışarıdan güzel kale, yatırım yapılmış bir kale, para harcanmış bayağı. Şimdi ben böyle bir şeyde ne önerirdim? Şimdi bu şampiyon ekipmanları yapması zor. Hepiniz biliyorsunuz. Bayağı para harcanması lazım. Örnek nasıl olmalıydı mesela? Şimdi rastgele mesela seçiyorum. Bunun normal ekipmanları da var. Normal ekipmanları da var arkadaşlar. Şöyle göstermek amaçlı. Kısaca anlatmak amaçlı size göstereyim, söyleyeyim. Şimdi diyelim ki şampiyon ekipman olması yerine nasıl bir şey olabilirdi diye söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde bunun gibi normal ekipman yapılıp bunun yanında Hisar hero'ları, paralı hero'lar, paralı yoldaşlar eklenseydi biraz daha iyi olabilirdi. Yani düşünün, şampiyon ekipmana rağmen diyorum ki normal ekipman olup ya da bir tanesi iki tanesi değişik olsa bile normal gidilen yol budur zaten. Diyelim ki böyle bir ekipman yaptınız. Bunun yanında Hisar hero'larınız, onun yanında paralı yoldaşlarınız olması daha makul bir durum. Ondan sonra onları da altyapıdan destekleye onun yanında bir şeyleri ekleye götürmeniz daha normal. Yani bu şekilde dediğim gibi basamak basamak bunlar yapılması lazım. Yoksa şampiyon ekipmanı, şimdi diyelim ki 5 tane şampiyon ekipmanı var. Yarın bunu fulllediğini düşünün. Ama yine paralı yoldaşları, paralı hero'ları eksik falan kaldığı zaman yine verim alınamaz kaleden arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu. Bu şampiyon parçaları zaten zor yapılan bir şey. Bunun bir tanesini iki tanesini yapmak yerine kolaylıkla atıyorum Hisar hero'larını tamamlayabilir. Ya da paralı kahraman alıp işini rahatlıkla görebilirdi. Bu şekilde bir kale yapımı olmuş. Arkadaşlar göstermek istedim. Çünkü normal şekilde kale yapılmamış. Direktmen şampiyon ekipman üstüne oynanmış. Şöyle tamam, Hisar kapasitesi mesela full değildir. Düşünebilirsiniz şöyle. Tamam, Hisar kapasitesi full değildir. Ama bu kale Hisarlarda değil de normal tek tip saldırıda güçlüdür diye biliyor muyuz? Şimdi şöyle arkadaşlar, Hisar'daki verimlilik aynı şekilde normal sıfırlamada, normal solo saldırıda da aynı şekilde işler. Yani verim tam olarak alınamıyor çünkü aynı şeye denk geliyor. Yani gösterdim mesela. Tekrar bakalım. Mesela diyelim ki süvari. Açtık süvariyi arkadaşlar. Paralı hero'su yok. Eklememiş, yani yapmamış. Şimdi mesela şunu koymuş. Süvari saldırı desteği vermiyor mesela. Ya olabilir. Tamam. Ekipmanı yapmıştır. Hero'ları parasızdır falan. Ama bu sefer yine aynı şekilde yoldaşlarda sıkıntı çıkıyor. Yoldaşları da diyelim hadi ya para yapılmadan da oluyor. Tamam, eyvallah, yapılmadan oluyor. Ama şimdiye kadar bu yoldaşların böyle işe yarar 5 tane 6 tanesi full olabilirdi. Böyle yarım yamalak kalmayabilirdi arkadaşlar. Yani
yola çıkılma biçimi de yanlış yapılmış. Bu şekilde verim alınamıyor. Şimdi birkaç kere biz içtimasına denk geldik. Ama içtimadan dediğimiz gibi düzgün vuruş alınamıyor. Çünkü yoldaşlar var ve hero'lar iş yapmıyor. Yani beklenildiği gibi yapmıyor. Normal ekipmanlı adam mesela yoldaşı hero'su varsa daha iyi vurabiliyor bu kaleden. Ondan dolayı arkadaşlar bu şekilde bir kale oluşmuş. Ha bu düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Ama e, başlı başına dediğim gibi bu kale şöyle şampiyon olmasaydı, bunun yerine atıyorum şu şekilde olsaydı ya. Böyle iki tane olsaydı mesela, ya da bir tane olsaydı şampiyonu, ama Hisar'a atıyorum full olsaydı ve yoldaşları paralı hero'ları olsaydı, normal şekilde daha normal, daha cazip insanın kulağına gelebilirdi. Bu şekilde olması dışarıdan sadece bir görünüş katmış olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu gösterdim. Gösterdim ki arkadaşlar, para yatırıyorsanız daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bunların yapılma aşamalarına dikkat etmeniz lazım. Dikkatli olun. Dediğim gibi para yatırmak yanında parasız olan şeyleri bile takip etmekte sıkıntı çekebiliyorsunuz. Şimdiye kadar parasız yoldaşlar bile yarım olmaması lazımdı. Dikkat edin. Burada sizle ilgilenen biri var. Görüyorsunuz, uğraşıyorum. Ramazan ayındayız. Oruçluyuz. Oturmuş sizler için içerik yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için yani burada bilmiyorsanız bile gelin videolara bakın ya da yorumlarda bizlere sorun. Nasıl videolar görmek istediğinizi de zaten söyleseniz ayarlarız, yaparız. Hani arkadaşlar, yanlış şeyler yapıp zamanınızı, paranızı boşa harcamayın bir yerde. Dediğim gibi bu şekilde bir yol almayın. Bu biraz da şeye benziyor. İşte T4 açmaya çalışan, T5 açmaya çalışan insanların yanlış yola girip de T4 açmasını zorlaştırması gibi. İşte T5 açmasını zorlaştırması gibi, hani kendini uzaklaştırması gibi yerlere de çıkabiliyor bu düşünce. Çünkü hani dediğim gibi bu kadar şampiyon yapmak yerine hero'lara dokunabilirdi. Yoldaşlara dokunabilirdi. Bir şekilde kaleyi daha sağlam tutabilirdi arkadaşlar. Tabi bu saatten sonra düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Ekipmanı zaten normal yapmış. Önünde fazla bir aslında yol yok. Ama ben sadece şunu demek istiyorum. Sıralaması yanlış olmuş. Yani bunun sıralaması yanlış. Dediğim gibi başta yavaş yavaş da altyapıyı getirmesi lazımdı. Altyapıdan hero'lar ve yoldaşlarla kaleyi desteklenilmesi lazım. Sadece ekipman yapılmakla iş yürümüyor arkadaşlar. Siz de dikkatli olun. Para harcarken de dikkat edin. Normal şeyler yaparken de dikkat edin arkadaşlar. Zaman kaybı yaşamayın. Hele ki para harcamıyorsanız yaptığınız her şey size zaman kaybettirebilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bugün böyle bir içerikle karşınızdaydım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.